Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Couchsurfing nedir, nasıl kullanılır, kimlerin kullanması gerekir, tüm detaylarıyla işleyeceğim. %100 bir rehber olacak. Kendi profilim üzerinde göstereceğim. Kendimi Couchsurfing'in uzmanı olarak söyleyebilirim. Tüm çok detaylı olarak ne yapılması gerekiyor, tüm ipuçlarını ve yapmanız gerekenleri de bu videomda bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yine aşağıda belirtebilirsiniz. Haydi videoya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Couchsurfing nedir? Nasıl kullanılır? Arkadaşlar Couchsurfing bir misafir olma ve misafir etme sitesi. Aslında size ne gibi avantajlar sağlıyor? Gittiğiniz ülkelere veya sizin ülkenize gelen kişileri evinizde misafir ederek ücretsiz bir şekilde tamamen ücretsiz bir şekilde misafir ederek bu şekilde ücretsiz konaklama, arkadaş olma, yeni insanlarla tanışma, o ülkenin kültürü hakkında bilgi edinme gibi avantajlar sağlıyor. Couchsurfing uygulamasını arkadaşlar yıllık ücreti var. Eskiden ücretsizdi, ben hatırlıyorum. İlk girdiğim zamanlar ücretsizdi. Fakat şu an bir yıllık üyeliği 80 lira civarında bir ücreti var. Gerçekten çok düşük bir ücret diğer ülkelere göre. Bu ücreti veriyorsunuz, bir yıl boyunca kullanma hakkınız oluyor. Bu ücreti vermezseniz profilleri göremiyorsunuz ve detayları göremiyorsunuz. O yüzden bunu ödemeniz gerekiyor. Uygulamadan Apple Store'dan veya Android'den satın aldıktan sonra ödemeyi yaptıktan sonra yine web sitesinden de girip detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir site. Yıllarca kullandım, ben de seyahat ederken çok kullandım. Çok avantajını gördüm. Sizlere de tavsiye ederim. Siteye bir giriş yapalım. Size kendi profilim üzerinden göstermek istiyorum. Arkadaşlar Couchsurfing'in sitesi gördüğünüz gibi couchsurfing.com. Buradan sayfaya giriş yapıyorsunuz. Login kısmı var. Sayfa İngilizce, Türkçe yok. İngilizce sadece. Login kısmından hesap bilgilerime giriyorum ve size profilimden gösteriyorum. Profil nasıl doldurulur, nasıl kullanılır. Couchsurfing bunları göstereceğim. Couchsurfing'in simgesini görüyorsunuz sol tarafta. Onun dışında burada verify kısmı, verify doğrulamak demek. Profilinizi doğrulayarak daha hızlı ve daha insanlar size güven konusu birazcık daha avantaj sağlayabilir. Bunu yapabilmeniz için kredi kartıyla ödemeni yapmanız gerekiyor. Fakat benim anlatacağım kısımda buna hiç gerek yok. Tamamen buna hiç gerek yok. Dashboard burası ana sayfa. Gruplar, eventler, mail kutusu ve profil. Öncelikle profilden başlayalım arkadaşlar. Profil çok önemli. Profil sizin burada ne yaptığınızı gösteriyor. Bu size misafir olacak kişiler veya misafir etmek istediğiniz kişiler sizin profilinize bakarak sizin hakkınızda bilgi edinmeye çalışıyorlar. O yüzden profil çok önemli. Burada gördüğünüz gibi isminiz, fotoğrafınız, kendi hakkınızda, eviniz hakkında veya buradaki kendi fotoğraf koyabilirsiniz. En önemli kısım ise burası referanslar. Buraya ayrıcalıklı olarak az sonra giriş yapacağız. Yine arkadaş olarak ekleme yapabiliyorsunuz. Aynı eskiden Facebook'taki gibi. Favoriler, burası da favori mekanlarınızı işaretleyebiliyorsunuz isterseniz. Öncelikle hakkımda kısmından başlayalım. Arkadaşlar burası sizin genel bilgisayar bilgileriniz hakkında. Gördüğünüz gibi kaç tane referansınız var, hangi dilleri biliyorsunuz, neleri öğreniyorsunuz. Onun dışında üniversitede nerede okudunuz, profiliniz hakkında bilgiler yazıyor. Onun dışında burada About Me kısmı arkadaşlar profilde çok çok önemli. Ben misafir olarak gideceğim kişilerin evine veya misafir etmek istediğim kişilerin profillerine About Me kısmına, yani bu kişiler hakkında bilgi edinmek için profillerine bakıyorum. İşte burada bazen şartlar koşabiliyor gelecek kişi veya araya diyor ki bana eğer talep göndereceksen sen profilimde okudun mu okumadın mı anlamak için buraya mesela şifre koyuyorlar bazıları. O yüzden burası çok önemli. Bu profilin burasını okumanız çok önemli. Yani bir misafir olmaya gitmek için bir ülkeye gideceksiniz örneğin. Talep oluşturacaksınız. Onu oluştururken bu profil gideceğiniz hepsine kişilere değil, profillerini okuduğunuz kişilere göndermeniz gerekiyor. Burada kendi hakkınızda bilgiler yazabilirsiniz. Nelerden hoşlanıyorsunuz? Daha önce misafir ettiğiniz kişiler, kimleri beraber gezdiniz veya misafir oldunuz? Bunları yazabilirsiniz. Neden Couchsurfing'e geldiniz? Yani bu Couchsurfing'i neden kullanıyorsunuz?
hobileriniz neler, nelerle ilgileniyorsunuz. Bunlar tamamen karşıya sizin hakkınızda bilgi vermek amacıyla. Müzikler, filmler, kitaplar, nelerden hoşlanıyorsunuz. Couchsurfing sadece bir site değil arkadaşlar. Gerçekten hem arkadaş olma, öğrenme, bilgi paylaşımı, misafir olma, misafirlik, yani bunların hepsi var. Gerçekten harika bir site. Kesinlikle herkese, seyahat eden herkese bunu tavsiye ediyorum. Burada daha önceki gitmiş olduğunuz ülkeleri yazabilirsiniz. Bunlarla yine yaşadığınız ülkeler. Onun dışında gruplar varsa bunlara girebilirsiniz. Bunun dışında gelelim arkadaşlar. İkinci kısım My Home. Yani benim evim. Evinizin koşulları, yani misafire gelecek kişilerin sizin evinizde hakkında bilgi edinmek için oluyor burası. İşte eğer misafir özel bir odanız varsa buraya onu yazabilirsiniz. Odanın detaylarını yazabilirsiniz. Hangi metro istasyonuna yakın veya evinizin konumu hakkında karşıya bilgi verebilirsiniz. Bunlar önemli. Fotoğraflar kısmında da yine daha önceki gelen misafir olduğunuz veya misafirliğine gittiğiniz kişilerle beraber fotoğraflarınızı ekleyebilirsiniz. Burada da benim fotoğraflarımı görüyorsunuz. Arkadaşlarımla daha önceki Couchsurfing'den misafirlik olarak gittiğim. Burada da evimin fotoğraflarını, mutfağım nasıl kullandım bunları gösteriyorum. O yüzden mesela burada bir albüm açmışım, Global Friends diye, yani dünyanın her yerinden farklı arkadaşlar diye. Beraber gezdiğim, tanıştığım, eşimle beraber gezerken tanıştığım ülkelerdeki insanların fotoğraflarını koymuşum. Bunları siz de aynı şekilde yazabilirsiniz. Bu tamamen karşı tarafa bilgi vermek amaçlı. Benim profilim bu şekilde diye. Arkadaşlar, referans kısmı Couchsurfing'de her şey. Referansınız yoksa kimse size misafir etmek istemez veya misafir olmak istemeyebilir. O yüzden referansınız olması gerekiyor ki profiliniz öne çıksın, insanlar size yazsınlar. Bu da referansların hepsinin pozitif olması gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer bir tane bile negatif olursa insanlar sizin profilinize gelmekten, yani negatife bakacaklardır. O yüzden burasının pozitif olması çok önemli. Geldim burada mesela, daha önceki misafirlikte kaldım. Beraber gezdiğim arkadaşım bana yorum yazmış. Ben de ona cevap yazmıştım. Japonya'dan misafir olarak gelen evime arkadaşım yorum yazmış. Ben de ona yazmışım. Daha sonra Kanada'dan misafir gelmişti evime. Onu yazmıştım. Ben Hindistan'a gittiğimde Ümmü Gülsüm'le beraber gezmiştik. Onu yazmış. Sonra bir arkadaşım vardı, Matthew, Çin'den gelmişti Türkiye'ye. Burada gördüğünüz gibi bir sürü insanlar var arkadaşlar. Bunların hepsiyle ben evimde misafir ettiğim, onlar geldiler, benim evimde kaldılar. Çok iyi arkadaşlıklar kurdum. Yani Couchsurfing o kadar güzel bir site ki, yani misafir olduğunuz kişiyi siz evinizde misafir edebiliyorsunuz. Daha sonra siz onun ülkesine gittiğiniz zaman zaten arkadaşınız olduğu için otomatik olarak orada kalacak yeriniz var. Aynı zamanda rehberiniz de var. Oranın kültürünü, orada ne yenilir, ne içilir, nerelere gezilir, tamamen sizin arkadaşınız oluyor. Bu çok güzel bir şey. Arkadaşlar Couchsurfing'in çok faydası var. Fakat bir yandan da bazı dezavantajları olabiliyor. Hani herkes çok iyi niyetli değil. O yüzden bu konuya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Herkes çok iyi niyetli değil arkadaşlar. Özellikle bazı ülkelerde Couchsurfing'i kullanacaksanız çok dikkat etmeniz gerekiyor. İşte talep gönderdiğiniz kişi daha önceki referanslarına bakarak veya hatta daha da ileri giderek o referansları yazan gerçek mi diye o kişilerle iletişime geçerek o kişi hakkında bilgi alabilirsiniz mesajı atarak. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Yani kişinin evinde misafir olarak kalacaksınız. O yüzden bunun detaylarını bilmeniz kesinlikle hakkınız. Onun dışında bahsetmek istediğim, Couchsurfing'i kullanırken gerçekten burasının amacı yani kız arkadaş veya erkek arkadaş edinmek değil, tamamen seyahat severlere, yani genelde solo traveler, yani tek seyahat edenler için daha uygun diyebilirim. Yani grup olarak seyahat ederken Couchsurfing'i kullanmak birazcık sıkıntılı olabiliyor. Yani bir host bulmak ve daha zor olabiliyor. Aynı şekilde siz de kendi evinizde bir kişiyi misafir etmek varken 3 kişiyi, 4 kişiyi misafir etmek gibi mesela müsaitlik durumu olamayabiliyor. Bunları da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Kötü tecrübeler oluyor mu? Evet. Para çalınma oldu. Ben mesela cebimden para çalındı daha önceki kaldığım bir evde.
bazı kötü tecrübeler oluyor. Bunu da aynı şekilde yorumlarda yine siz de referanslarda belirtebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada görüyorsunuz hemen Explorer, Where are you going? Yani nereye gidiyorsunuz butonu var. Bu butonu birazcık inceleyelim, olur mu? Burada Find Host, Find Members, Find Travelers, Find Event, Find Group, Find Local Advices. Yani host bul, üyeleri bul, seyahat eden kişileri bul, gruplar bul veya tavsiyeler bul gibi yazabilirsiniz. Buraya gideceğiniz yerin mesela diyelim ki biz Madrid'e gitmek istiyoruz diyelim. Buraya Madrid yazıyorum. Madrid, Spain. Çıktı hemen. Buradan gidiyorum. Örneğin bakalım. Bu Madrid hakkında bir genel bir sayfa gördüğümüz. Orada yerel misafirler hakkında bilgi veriyor. Gelecek misafirler yani o ülkeye ziyaret edecek kişiler hakkında. Hangout, takılma yani gittiğiniz ülkelerde insanlarla buluşup beraber mesela bir şeyler yiyebiliyorsunuz, beraber keşfedebiliyorsunuz. Bunu da kullanabilirsiniz. Örneğin siz diyelim ki siz Türksünüz ve Madrid'e gezmeye gideceksiniz. Buradan find a host diyorsunuz. Yani bana orada bir evimde kalacağım bir kişi, bana bir evinde konaklayabileceğim bir kişi bul diyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman sizin ne zaman varacağınızı yazmanız gerekiyor. Yani o ülkeye ne zaman varacaksınız? Örneğin diyelim ki biz 3 Şubat'ta varacağız ve Madrid'de 6'sına kadar kalacağız ve tek kişiyiz. Buraya tıklıyoruz. Bunu neden yazmamız gerekiyor? Bazı kişiler mesela bir kişi misafir edebiliyor. Bazıları bazı günler müsait değil. Adam mesela bazen insanlar hafta sonu evinde kendi başına vakit geçirmek istiyor. O yüzden misafir etmek istemeyebiliyor veya tam tersi olabiliyor. Bu şekilde search diyoruz. İstiyorsanız buradan More Filters kısmından da buradan yine seçebilirsiniz detayları. İşte misafir olmak istediğiniz kişi kız mı erkek mi? Hanımlar mesela bazen erkeklerin evinde kalmak istemeyebiliyor. Yani burada male female diye seçebiliyorsunuz veya sigara içiyorsanız bunu seçebiliyorsunuz. Veya mesela misafir olmak istediğiniz kişinin evinde bir özel bir oda istiyorsanız bunu işaretleyebilirsiniz. Bunlar tamamen sizin mesela dili seçebiliyorsunuz, ilgi alanları seçebiliyorsunuz. Bunlar tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre kalmış bir şey. Daha sonra geldikten sonra burada profilleri görüyorsunuz. Arkadaşlar burada dediğiniz gibi gördüğünüz gibi mesela insanlar ne kadar süre içinde cevap veriyorlar siz mesaj attıktan sonra. O yüzden Couchsurfing'i kullanırken dikkat etmeniz gereken insanlar uygulamayı kullanan insanlara mesaj atmanız gerekiyor. Çünkü bu uygulamanın içinde çok fazla insan var. Girmişler, bakmışlar, üye olmuşlar fakat kullanmıyorlar. O yüzden işte kaç gün içine cevap verir. O yüzden bunu da çok önce yani seyahat etmeye karar verdikten sonra bunları önceden ayarlamanız gerekiyor Couchsurfing'den de. Mesela Danilo'ya bakalım. Gün içinde cevap verebiliyormuş. 85 tane referansı var. İspanyolca, Fransızca konuşuyor, İngilizce konuşmuyor veya İngilizce bazen değildir. Buraya mesela tıklayalım. Misafir de kabul ediyormuş. Mesela tıkladık buraya. Danilo'nun sayfasına geldim ben şimdi. Danilo'nun burası yeşilse bunun anlamı bu profil doğrulanmış demek. Yani Couchsurfing bunu doğrulamış demek. Burada yine mesela Danilo hangi dilleri konuşuyor, kaç yaşında, kaç tane referansı var. Mesela Couchsurfing hakkında kendi demek istediklerini buraya yazmış İngilizce olarak. Ve ilk cümlesi gerçekten çok doğru. Couchsurfing is not free hotel. Yani Couchsurfing bir bedava otel değildir. Eğer sadece amacınız paradan tasarruf etmek ise bana yazmayın diye söylemiş. Hani burada arkadaşlar sizi ne tarz kişilerin evinde kalmak istediğini yazmış yani aslında. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunu mesela talep göndereceğiniz zaman bunlara çok önemli. Daha sonra burada mesela dedik ki bu kişiye biz davet göndermek istiyoruz. Hemen sağ üst köşede send request var. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Burada sizin varış tarihinizi ve onun evinden ne zaman ayrılacağınızı ve tarihler esnekse bunları belirtebilir. Daha sonra mesajınızı yazmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu mesaj yazarken kesinlikle sade, net ve açık bir şekilde yazmanız gerekiyor. Bu şekilde misafir edecek kişiler sizin hakkınızda sizin profilinize girip bakacaklar, mesajınızı okuyacaklar. O yüzden kopyala yapıştır mesaj kesinlikle yapmayın. O kişiye mesaj göndermeden önce o kişinin profiline girip iyice incelemeniz gerekiyor.
Örneğin ortak bulduğunuz yanları varsa, mesela bu arkadaş bisiklet binmeyi seviyor, ben de bisiklete binmeyi seviyorum. O zaman bunu mesela kullanabilirim. Bu şekilde buradan bir sürü kişiye mesela mesaj atarak bu davetiyede bulunabiliyorsunuz. Diyelim ki arkadaşlar, bir de size diğer bir konudan bahsetmek istiyorum. Tekrar ana sayfaya dönelim. Burada My Travel Plans var. Yani benim seyahat planlarım. Burada da public trip oluşturabilirsiniz. Yani mesela seyahat edeceğiniz tarihleri giriyorsunuz. O tarihler arasında diyorsunuz ki ben mesela Madrid'e gideceğim. Diyelim ki Madrid'e gideceğim. Bu tarihler arasında mesela diyelim ki 3'ü ile 6'sı arasında ben Madrid'e gideceğim. Tek kişi. Buraya diyorsanız ki ben işte Madrid'e geleceğim. Madrid'de ne gezilir, neler yenilir bilmiyorum. Bana bu konuda yardımcı olabilecek bir arkadaş var mıdır gibisinden yazabilirsiniz. Veya müsaitliği olan arkadaşlar beni evinde misafir edebilir mi diye yazıp buradan genel bir yazı da oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde insanlar sizin hakkınızda bilgi de edinebiliyorlar. Size mesela teklifte de bulunabiliyorlar. Gelebilirsin. Benim evim müsait. Bak burada şöyle parti var. Partiye gidelim. Ben de o tarihlerde gideceğim. Bu şekilde yine bilgiler edinebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada gruplar görüyorsunuz. My Groups. Burada da mesela insanlar gruplarda yazışıyorlar. Sizinle aynı kafada olan insanlarla muhabbet edebiliyorsunuz. Bazı gruplar güncel, bazıları değil. Mesela daha önce misafir olduğunuz kişiyle aynı mesela arkadaşınız varsa buradan yine daha görüşebiliyorsunuz, muhabbet edebiliyorsunuz. Events kısmına gelelim. Burada eventte de arkadaşlar bazen Couchsurfing'i bazen arkadaşlar sadece bu eventler için kullanan arkadaşlar da var. Örneğin bir dil öğrenmek için mesela bir program varmış. Her cumartesi, her perşembe günü saat 6.30'da bir yerde, Beyoğlu'nda bir yerde kafede buluşup hep beraber farklı dillerde, İngilizce'de genelde veya başka dillerde muhabbet ediyorlar. Ben daha önce gittim. İspanyolca geliştirmem için gitmiştim böyle. Gerçekten çok faydalı oluyor. Hem yeni insanlarla tanışıyorsunuz, hem muhabbet etmiş oluyorsunuz. Tek başına mısınız evde, canınız mı sıkılıyor? Basıp gidebilirsiniz. Yani güzel vakit geçirebilirsiniz. Tek dezavantajı arkadaşlar bunun, genelde bunlar hep büyük şehirlerde oluyor. İşte İstanbul olur veya Madrid, Barcelona, işte Roma veya Filipinler'de Manila, büyük şehirlerde veya turistik şehirlerde daha çok bu eventler daha çok oluyor. Küçük şehirlerde maalesef çok olmuyor. Çok insan olmadığı için. Örneğin ben Wuhan'dayım. Wuhan'da hiç etkinlik olduğunu görmedim burada. Ama başka ülkelere gittiğim zaman mesela akşam vakti canım sıkıldı, ne yapacağım bilmiyorum. Buradan eventlere girip bakıyorum. Eşimle beraber katıldığım da oldu. Buradan istiyorsanız, misafir etmek istiyorsanız maybe, yani evimde belki misafir edebilirim. Sadece buluşmak istiyorum veya misafir kabul etmiyorum veya misafir kabul ediyorum gibi güncelleme yaparak istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Genel olarak arkadaşlar Couchsurfing bir otel değil. İnsanlarla yani sizin sadece kalacak yer olarak düşünmeyin Couchsurfing'i. Couchsurfing gerçekten Couchsurfing size gerçekten çok şey katacak. Çok güzel arkadaşlıklar edeceksiniz. Kafa yapısına sahip ama farklı kültürlerde yetişmiş, farklı ırklardan, farklı insanlarla tanışma fırsatı elde edeceksiniz. Couchsurfing bana çok şey kattı. Çok şey öğrendim. İnsanlardan, gittiğim yerlerde çok faydasını gördüm. Umarım siz de çok faydalı bulursunuz. Arkadaşlar sorularınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Gerçekten cevaplamak için elimden geleni yapacağım. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomda başka uygulamalarla, başka güzel bilgilerle, ipuçlarıyla buluşmak üzere.